Papağanınızla eğitim yapmaya başlamadan önce bu 5 tane şeyi sağlıklı bir şekilde oturtmazsanız eğitiminizden iyi şekilde verim alamazsınız. Bu 5 şeyden bir tanesi beslenme. Papağanınızın iyi beslenmesi, sağlıklı beslenmesi öncelikli olarak onun sağlığı için çok önemli. Onun sağlığı için önemli olmasının yanı sıra bizim ne zaman eğitim yapacağımızı bilmemiz için çok önemli. Çünkü papağanımız düzenli bir beslenme rutinindeyse biz onun ne zaman eğitime daha motivasyon göstereceğini, ne zaman daha aç, ne zaman daha tok olduğunu bileceğimiz için eğitim için en uygun zamanı ne zaman seçebileceğimizi anlarız. Bunun yanında sağlıklı bir beslenme çok önemli. Çünkü sağlıklı beslenen papağanlar günlük yemekleri içinde çekirdek, fındık, fıstık gibi çok yüksek kalorili şeyler almıyorlar demek. Ve bu da demek oluyor ki biz kuşumuzla bu şeyleri eğitim ödülü olarak kullanabileceğiz. Ve kuşumuz bunları eğitim yaptığı sırada aldığını gördüğü zaman kuşumuz da eğitime daha fazla motivasyon gösterecektir. Çünkü eğitimde ancak bu şeyleri alabileceğini biliyor olacaktır. 5 temel şeyden bir diğeri uyku. Uyku çok önemli çünkü uykusunu almamış papağanlar huysuz olabilirler. Aynı insanlar gibi papağanlar da yeterince uyku uyumazlarsa ruh halleri çok iyi olmaz ve gün içindeki aktivitelere çok iyi motivasyon göstermezler. Ama insanlardan farklı olarak papağanların günde 12 saat uykuya ihtiyacı var. Çünkü papağanlar ekvatoral bölgeden geliyorlar. Eğer papağanlarımız yeterli uyku almazlarsa veya uyku düzenleri karman çorman karışıksa uykusuz olmalarının yanı sıra ayrıca hormonları çok dengesiz olur ve çiftleşme dürtüleri ortaya çıkar. Çiftleşme dürtüleri içgüdüsel şeyler olduğu için papağanlarımız bu konuda çok motivedirler ve yuva kurma gibi, yuvası belirlediği çevreyi agresyonla, saldırganlıkla koruma gibi, eşi seçtiği kişiyi çok koruma gibi, hatta bazı ekstrem durumlarda eşi seçtiği kişiyi de ısırma gibi, yuva yapma gibi bir sürü istemediğimiz davranış gösterirler. Bu davranışları istemiyoruz çünkü papağanlar için hormonlar çok yorucu. Ayrıca ısırma falan filan gibi içgüdüsel ve çok kuvvetli şekilde ortaya çıkan davranışlar görürüz. Ve eğitim sırasında da eğitime değil böyle şeylere daha fazla ilgi göstereceği için eğitimden verim alamayız. Eğitimden önceki en temel şeylerden bir tanesi de kafese girme. Kafesler papağanlarımız için stresli ortamlar. Çünkü kafesler sıkıcı ve dar alanlar. Kafeslerimizin olabildiğince eğlenceli olması için kafeslerimizde papağanlarımızın en çok yapmayı sevdiği şeylerden biri olan yiyecek arama aktiviteleri bulunmalı. Bunun için de çeşitli kırabilecekleri, parçalayabilecekleri, yırtabilecekleri, içini açıp dökerek içinden yiyecek yani ödüller bulabilecekleri oyuncaklar gerekiyor kafeslerinde papağanlarımızın. Böylece papağanlarımız kafesleri eğlenceli yerler olarak görürler ve daha istekli şekilde kafeslerine girerler. Ayrıca papağanımızın evlerimizde birçoğumuzun papağanı zorla kafese sokuluyor. Bu papağanlarımız için çok stresli bir durum. Çünkü papağanlarımız zorladıkça onlar bize güvenmemeyi öğreniyorlar. Papağanımıza onun kafese girmesi için destek olmak adına onunla eğitim yaparak ona kafese girme adımlarını öğretebiliriz. Ödül kullanabiliriz ve böylece kendi istekleriyle kafese girmelerini sağlayabiliriz. Bununla ilgili ve diğer bahsettiğim şeylerle ilgili çok detaylı videoların linklerini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bunların yanında en temel şeylerden bir diğeri de dokunma. Dokunma derken papağanımızla sürekli mıç temas halinde olmaktan bahsetmiyorum. Instagram'da orada burada çok fazla dokunulan, sürekli temas içinde olan, çok fazla fiziksel iletişimde olan papağanlar görüyorsunuz. Fakat bu papağanlar genellikle sahipleriyle eş bağı kurmuş papağanlar ve papağanımızın bizle bu şekilde eş bağı kurmasını kesinlikle istemiyoruz. Çünkü papağanımızın bizle o şekilde bir eş bağı kurmuş olması demek,
bizle çiftleşmek istiyor olduğu anlamına geliyor. Ve biz de papağanımızın orasına burasına dokundukça, sürekli onu vıcık 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 sevdiğimizde biz de ona onunla çiftleşmek istediğimiz mesajını veriyoruz. O yüzden papağanımızın hormonları artıyor, saldırganlık gibi durumlar ortaya çıkıyor ve karman çorman sağlıksız bir ilişkimiz oluyor papağanımızla. Papağanlar dokunulmayı o kadar seven canlılar değiller. Fakat bunun yanında papağanlarımızı düzenli olarak veterinere götürüp kontrollerini yaptırıyor olmamız lazım. Ve veterinere gittiğinde papağanımıza veteriner her şekilde dokunuyor. Onu havluya sarıyor, kanadını açıyor, gagasının içine açıp bakıyor, gözlerine bakıyor, kuyruğuna bakıyor. Ve bu papağanlar için çok ürkütücü ve çok korkutucu bir şey. Ama biz papağanımıza bunun o kadar da korkutucu bir şey olmadığını ona eğitim yaparak, eğitim adımlarıyla gösterebiliriz. Ve veterinere gittiğinde veya acil bir durumda, herhangi bir durumda ona dokunulması gerektiğinde rahat olmasını sağlayabiliriz. Bununla ilgili de adım adım bir videonun linkini açıklamalara koyacağım. Adım adım papağanınızla çalışarak bunu ona öğretebilirsiniz. Aynı zamanda da güzel bir iletişim kurmuş olursunuz papağanınızla eğitim yaparak. Ve sonuncu olarak en önemli şeylerden bir tanesi de papağanımızın vücut dilini kale almak. Papağanımıza yaklaşmaya çalıştığımızda, ona elimizi uzattığımızda, eğer kafasını silkeliyorsa, ayaklarıyla geri adım atıyorsa, bu yaptığımız şeyden hoşlanmıyor anlamına gelir. Eğer papağanımız bize hoşlanmadığını gösteriyorsa geri çekilmeliyiz. Eğer bu durumda geri çekilmezsek ve ısrarcı olursak, papağanımızın üstüne gitmeye devam edersek, papağanımız ya bizi ısırmayı öğrenir ya da bizden kaçmayı öğrenir. Çünkü bizim korkulacak bir şey olduğumuzu öğrenecektir bizim onun sürekli üstüne gidiyor olmamız durumundan. Eğer papağanımız bize küçük hareketlerle hayır diyebildiğini anlarsa ısırma gibi ekstrem şeylere başvurmak zorunda da kalmayacaktır. Ve zamanla aranızda bir korku ilişkisinin yerine bir güven ilişkisi oluşacaktır. Siz bu temel şeyleri oturttunuz mu? Yorumlara yazabilirsiniz. Bu temel şeylerde ne gibi problemler yaşıyorsunuz? Bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek ve kanala abone olarak da kanala desteğinizi gösterebilirsiniz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.